Yeni bir videodan daha herkese merhaba, ben Sefa Kandemir. Yeni Volkswagen ID.4. Volkswagen'in ilk tamamen elektrikli SUV modeli olan ID.4, aynı zamanda Türkiye'ye ilk gelecek olan ID modellerinden bir tanesi. Volkswagen'in yeni tasarım dili, 500 km uzunluğundaki sürüş menzili ve Volkswagen kalitesiyle yeni ID.4'e dair bilmeniz gereken her şeyi en anlaşılır şekilde öğrenmeye başlayalım. Videoya geçmeden önce bizi abone olmadan takip eden sevgili izleyicilerimize kanalımıza abone olup videoyu beğenip sevdikleriyle paylaştıkları için teşekkür etmek istiyorum. Yeni ID.4 ilk kez 2020 yılında markanın ilk tamamen elektrikli crossover SUV modeli olarak filodaki yerini aldı. 2021 yılında Honda i ve Toyota Yaris'in ardından yılın otomobili seçilen ID.4, otomotiv dünyasındaki iddiasını da tescillendirmiş oldu. VAK grubu tarafından geliştirilen MEB platformu üzerinde üretilen yeni ID.4'ün coupe SUV versiyonu ise ID.5 ismiyle anılıyor. Tasarımıyla diğer ID modellerine de öncülük yapan yeni ID.4'e önden baktığımızda ben bir kobra yılanına bakıyormuş gibi hissediyorum. Park sensörlerinin sivri dişlerini andırdığı ön tarafta LED Matrix farlar tüm tasarımı domine ediyor. Adeta gözümüzün içine bakan bu farları panjur boyunca uzanan şerit LED gündüz farları birleştiriyor. İçten yanmalı motoru olmadığı için ekstra havalandırma girişlerine ihtiyacı olmayan ID.4'te kapalı bir tasarım kullanılmış. Buna rağmen spor trim parçalarıyla süslenen tampon gayet şık gözüküyor. Genelinde rüzgar direncinin hesaba katılıp bu doğrultuda aerodinamiği geliştirilmiş trim parçalarının kullanıldığı ön tarafa yıldızlı bir artı puan veriyorum. Yeni ID.4'ün heybetinden soyunulmaz profil tasarımını gelin hep birlikte inceleyelim. Yeni ID.4'ün profiline geçer geçmez bir elektrikli otomobilden çok daha fazlasını sunan bir tasarımla karşılaşıyoruz. Arkalarda 255-50-19, önlerde 235-55-19 büyüklüğündeki devasa jantların bulunduğu profil tasarımında camlar gerçekten zevkli bir tasarımla kendine yer bulmuş. Buna ek olarak yine menzil artırıcı özelliğiyle yumuşak hatlara sahip omuz çizgisi arkaya ilerledikçe yukarıya doğru çıkıyor. Ayrıca ön tampondan arka tampona kadar uzanıp marşpiyerlerde kapı üstüne uzanan plastik renkteki kaplamalar ise yeni ID.4'ün SUV özelliklerine gönderme yapıyor. A sütunundan C sütununa uzanan renkli parça ise profil tasarımını daha hareketli hale getirmiş. Yeni ID.4'te mutlaka zevkinize uygun olacak 6 farklı dış renk seçeneği de beğeninize sunuluyor. Yeni Volkswagen ID.4'ün ID modellerinden yakından tanıdığımız arka tarafına gelin şöyle bir göz atalım. Yeni ID.4'ün arka tarafına geçtiğimizde bizi boydan boya uzanan stop tasarımı karşılıyor. Hem tasarımıyla hem de performansıyla benim gerçekten hoşuma giden bu stoplar özellikle akşam saatlerinde çok şık bir manzara sunuyor. Tıpkı ön tarafta olduğu gibi sade bir tasarıma sahip olan arka tarafta doğal spoilerlarıyla daha da dar arka cam bulunuyor. Camın hizasından devam eden bagaj kapağı üzerinde marka logosu ve onun hemen altında model isim yazısına yer verilmiş. Tampona geldiğimizde ise şık tasarım detaylarının devam ettiğine şahit oluyoruz. Gri renkteki difüzör parçasıyla hareketlenen arka tarafa bir yıldızlı artı puanı gönül rahatlığıyla veriyorum. Geniş arka lastikleriyle oldukça kaslı görünen arka tasarımı beğenmemek elde değil. Yeni Volkswagen ID.4 boyutlarıyla da markanın içten yanmalı modeli Tiguan'dan daha büyük boyutlara sahip. Yeni ID.4 4584 mm ile Tiguan'dan 75 mm daha uzun, 1852 mm ile Tiguan'dan 13 mm daha geniş ve 1636 mm ile Tiguan'dan 39 mm daha alçak boyutlara sahip. Dingil uzunluğunda ise 2765 mm ile Tiguan'dan 86 mm daha uzun boyutlar sunuyor. Peki yeni ID.4'ün en fazla vakit geçireceğimiz iş mekanda bizi neler bekliyor? Öğrenmeye hazır mısınız? Kapı kollarında bulunan düğmelerle içine girdiğimiz yeni ID.4'ün iç mekanı bize bir hayli tanıdık geldi. Nereden diye soracak olursanız geçtiğimiz hafta detaylarına indiğimiz ID Buzz'dan.
Tasarım konusunda büyük heyecanlara gerek duymayan Volkswagen, önemli olanın işlev olduğunun vurgusunu yapıyor. Hem yanal destekleri hem de baldır destekleriyle gerçekten konforlu gözüken elektrikli koltuklara oturduğunuzda karşınızda tasarımıyla yakından tanıdığımız direksiyon simidini görüyoruz. Üzerinden hem multimedya hem de dijital asistan özelliklerini yönetmenizi sağlayan, tuşlara sahip olan bu direksiyon simidini ben bir hayli beğeniyorum. Bu şık direksiyon simidinin hemen arkasında ise 5.3 inç büyüklüğünde dijital gösterge ekranı bulunuyor. Renkleri, teması ve kullanış oluşuyla benim gayet beğendiğim bu ekran entegre halde vites kontrol kumandası yerleştirilmiş. İç mekanın genelinde geri dönüşümden elde edilmiş plastik malzemeler kullanılıyor. Bu nedenle sıradan otomobillere göre bir tık daha sert kaplama malzemesinin ağırlıkta olduğu konsolun ortasında standart olarak 10, en üst seviyede 12 inç büyüklüğünde dokunmatik multimedya ekranı bulunuyor. Dokunmatik hassasiyet ve tema konusunda otomobil markaları içinde en iyisinin olduğunu düşündüğüm bu ekrana yıldızlı bir artı puan veriyorum. Bu ekranın altında ise ona entegre biçimde klima kontrol ünitesine yer verilmiş. Onun hemen altında ise havalandırma çıkışları bulunuyor. Orta konsola geldiğimizde ise bizi 2 adet büyükçe bardaklıklar karşılıyor. Üstleri açık şekilde konumlandırılan bu bardaklıklar küçük eşya gözü olarak da kullanılabilir. Onun hemen gerisinde ise hem 2 adet USB bağlantı noktası hem de kablosuz şarj pedinin yer aldığı kapaklı bir alan bulunuyor. 2 adet bardaklığın burada da bulunduğu orta konsol küçük eşya gözü konusunda oldukça cömert. Kol dayama konusunda ise koltuklara entegre edilmiş ayarlanabilir ince kol dayamalara yer verilmiş. Yeni ID.4'ün arka koltuklarına geçtiğimizde ise geniş ve ferah bir yaşam alanı bizleri karşılıyor. Yanal ve baldır desteklerinin daha iyi olabileceğini düşündüğüm bu arka koltuklarda 3 kişi yan yana gayet rahat şekilde seyahat edebilir. Üzerinde Isofix bağlantı noktalarının da bulunduğu bu arka tarafta çekirdek ailenizde konforlu ve sessiz yolculuklar yapabileceksiniz. Buna ek olarak arka yolcuların konforunu düşünen Volkswagen, arka yolcular için orta konsol üzerinde havalandırma çıkışı ve 2 adet USB-C bağlantı noktası sunuyor. Yeni ID.4'ün elektrikli olarak açılan bagaj kapağının altında arka koltuklar normal konumundayken 545 litre, arka koltukları yatırdığınızda ise 1575 litre bagaj hacmi sunuluyor. Peki yeni ID.4'te sunularak sessiz sürüşleri daha da konforlu hale getiren gelişmiş sürücü destek özellikleri neler? Gelin bir göz atalım. Yeni ID.4'te sizin ve sevdiklerinizin hayatını korurken size maksimum sürüş konforu ve güvenliği sunan sürücü yardımcı özellikleri sunuluyor. IQ Drive adı verilen bu sistemle birlikte kendi kendine şerit takibi yapabilip gaz ve freni trafiğe göre ayarlayan adaptif hız sabitleyici, beklenmedik bir şekilde öndeki cisme yaklaştığınızda siz frene basmayı unutursanız sizin yerinize frene basan önden çarpışma önleyici, yol üzerindeki trafik levhalarını ekran üzerine yansıtarak dikkatinizin dağılmasını önleyen trafik işaretleri okuma sistemi, kör noktanızda kalan araçları aynalar üzerindeki uyarı ışıklarıyla fark etmenizi sağlayan kör nokta uyarı sistemi, uygun boşluğu bulduğunda otonom şekilde kendi kendini park eden park asistanı ve daha birçok sürüş destek asistanı yeni ID.4'te sizi bekliyor. Yeni ID.4'te bulunarak size hem üstün performans hem de verimlilik sunan tamamen elektrikli motoru ve sürüş menzili özelliklerini öğrenmeye hazır mısınız? Yeni ID.4'te şu an için 2 farklı güçte tamamen elektrikli motor seçeneği bulunuyor. İlk sırada yer alan 52 kWh'lik motordan toplamda 148 beygir güç ya da 170 beygir güç, 310 Nm tork elde edebileceğiniz 2 farklı donanıma sahip olabilirsiniz. Maksimum 160 km/s hız yapabileceğiniz bu motorun 0-100 hızlanma değeri 148 beygir için 10.9, 170 beygir için 9 saniye. Bu motorun tam dolu bataryayla sürüş menzili ise 346 km. İkinci sırada ise 77 kWh'lik tamamen elektrikli motor bulunuyor. Toplamda 204 beygir güç, 310 Nm tork elde edebileceğiniz bu motorun 0-100 hızlanması 8.5 saniye.
Tam dolu bataryalarla sürüş menzili ise 522 kilometre. Yeni Volkswagen ID.4 şu an Avrupa'da 44.915 Euro'dan başlayan fiyatıyla alıcılarını bekliyor. Yeni Volkswagen ID.4'ün baştan sona bilmeniz gereken tüm özellikleri bu şekildeydi. Ben ID.4'ü tasarım olarak beğendim. Fakat satın alma konusunda alternatiflerini değerlendirebiliriz sanki. Sizin aklınıza gelen ID.4 alternatifleri neler? Onları da yorumlar kısmında bekliyorum. Ayrıca yeni ID.4 hakkında ne düşünüyorsunuz? Tüm bunları da yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Bununla birlikte sonraki videolardan anında haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.